Knight Online'a yeni başlayanlar serimizin 5. videosuna hepiniz hoş geldiniz dostlar. Serinin bu bölümünde dosta güven, düşmana korku veren Priest karakterini işleyeceğiz. Priest ya da Priest diye telaffuz ediliyor. Oyundaki şüphesiz en komplike karakterdir. Oynaması en zor karakter midir tartışılır, ancak çok fazla yeteneği ve oynanış stili var. O yüzden bu video 2 bölümden oluşacak. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Priest'ı en sona bırakma sebebim destek karakter olmasından kaynaklı. Diğer karakterleri tanımadan Priest'ın rolünü de tam olarak anlayamayız. Okçu team, mage team ya da warrior'lardan oluşan melee team içerisinde bulunabilirsiniz ve hepsinin yanında farklı tarzda oynuyoruz. Her Priest'ın ortak kullandığı basic, master ve hell skill'leriyle başlayalım. Basic kısmındaki yeteneklerin 2 skill hariç hiçbirini kullanmayacağız. Üzerine gelip baktığınızda çok basit olduğunu göreceksiniz. Can doldurma, resist artışı, basit birkaç hasar skill'i ve benzeri. O yüzden bunları doğrudan geçiyorum. Birinci skill kullanıldığında STR'yi 15 arttırır. Warrior'da da aynısını görmüştük. Ancak bu sadece kendine özel değil, başkalarına da verilebiliyor. İkinci ise basıldığında 2 dakika boyunca kendi atağımızı %50 arttırır. Bunu Attack Priest oynarken kullanacağız. Master kısmında 3 pasif, 5 aktif skill bulunmakta. Birinci pasif canımız %30'un altına düşünce defansı %20 arttırır. Diğer pasifler ise %10 ve %15 hasar azaltır. Birinci ve ikinci yetenek Master 2 ve Helis'tir. Bunlar atak skill'lerimiz. Atak skill'leri için Helis açıldıktan sonra hiçbirine gerek kalmayacak. Çünkü en çok vuran yeteneğimiz bu. Üçüncü yetenek basıldığında 10 saniye boyunca tüm takım DB'lerden etkilenmez ve atılan DB'yi DB atana yansıtma ihtimali vardır. DB'ye birazdan değineceğim. Dördüncü yetenek takımın büyü resistini 20 arttırır ve alınan büyü hasarını %30 düşürür. Beşinci yetenek takımdaki herkesin aldığı hasarın %10'unu rakibe yansıtır. Buradaki dördüncü ve beşinci yeteneği genelde mage partilerin Priest'ları kullanır. Master bu kadardı. Şimdi geçelim heal yeteneğine. Genelde buna oyuncular hell der. O yüzden ben de arada bir hell diyebilirim. Her Priest oyuncusu kendisine bir tane yetenek ağacı seçer ve ikincil olarak ise her zaman hell'e verir. Hell kısmında bulunan yeteneklerin hemen hepsi iyileştirme yönelik yetenekler. Buradaki 7 yeteneğin tamamı tekli iyileştirme özelliğine sahip ve bekleme süreleri yok. Sürekli basılabilir. İlk 5 yetenek sadece ilk seviyelerde kullandığımız yetenekler. 6. yetenek bekleme süresi olmayan en büyük heal yeteneği. Bu açıldıktan sonra diğerlerine ihtiyaç kalmayacak. 7. yetenek ise 10k can doldurur. Tekli olarak en yüksek can doldurma yeteneği bu. Buradaki yeteneklerin tamamı restore yeteneğidir. 20 saniye boyunca hedefin canını yeniler. Ne kadar yenilendiğini üzerine gelerek bakabilirsiniz. Oradaki değer toplam yenileme değeridir. Bunu da hatırlatalım. Buradaki yeteneği ayırmamın sebebi en önemli hell yeteneği olması. 60 puan verince açılır. Bu yüzden her Priest en az 60 puan hell'e verir. Tüm takıma 10k hell atar. En fazla 13k can olabildiğini de hesaba katarsak hemen herkesin canını fulllediğini söyleyebiliriz. Şu anda koyduğum ikinci skill ise tüm takıma 960 hell veriyor. İlk 4 yetenek atak skill'lerimizdir. Bu yeteneklerin farklı isimlerle Aura ve Spirit bölümlerinde de göreceğiz. Oralarda ayrıca değinmeyeceğim. Tamamı aynı özellikte, sadece isimleri farklı. Birinci ve ikincinin bekleme süresi yok. Ancak üçüncü ve dördüncünün kısa da olsa var. Yine üstüne gelerek vurduğu hasarları görebilirsiniz. Helis açılana kadar bunlarla idare ediyoruz. 6. ve 7. yeteneğe Rogue'u anlatırken bahsetmiştim. Aynı şekilde 6. DB'yi, 7. ise zehri siliyor. Rogue ile arasındaki fark, Rogue karakteri bu yetenekleri kullanmak için bir NPC'den tüp satın alması gerekiyor. Priest bu tüpü almadan doğrudan kullanabiliyor. 9. yetenek STR 30'dur. Sadece kendimize basabiliyoruz. Bunu STR üzerinden atak oynayan Priest'ler için kullanacağız. Ona birazdan değineceğim. Hell bölümü bu kadardı. Şimdi geçelim DB ve CC Priest'e. Debuff, kısaca DB diyoruz. Önce bununla başlayalım. Spirit bölümünde açılan yeteneklerdir. DB rakibe skill'leriyle lanet gönderir ve işaretler. Bu işaretler rakibin canını, atağını, defansını kırar. Detaylarına girelim. İlk 3 yetenek rakibin manasını siler. Birinci 480, ikinci 960 mana siler. Üçüncünün farkı toplu olarak 3840 mana silmesinde. Beşinci 30 magic power düşürür. Mage'lere karşı kullanılıyor. Altıncı yetenek rakibin saldırı hızını %20 düşürür. Yedinci yetenek rakibin bonus HP'si varsa onu siler.
skill'ler. Bu 3 yeteneği neredeyse hiç kullanmıyoruz. Gelelim en önemli DB yeteneklerine. 1 parazit, 2 süper parazit. Kısaca süper diyoruz buna. Kullanıldığında rakibin bonus canını siler ve taban canını parazit %20, süper ise %30 düşürür. 4. ve 5. yetenekler rakibin bonus defansını siler ve taban defansını kırar. Malis tek hedefin defansını %25, Torment ise alan etkili %30 defans kırar. Buna kısaca Tor diyoruz. 7. ve 8. yetenekler rakibin bonus atağını siler ve taban atağını %20 düşürür. Bunlara atak kırma ya da subside diyoruz. 7. atak kırma skill'i tekli, 8. ise toplu olarak kırar. Buradaki 1. ve 2. yetenek mobları uyutur. 1. tek hedef, 2.si ise toplu olarak yapar. Ve DB'nin ekstra bir özelliği var. Bir moba öldüğümüz zaman %5 XP kaybederiz. Stone of Life isimli bir materyal üzerimizde ise öldüğümüzde Priest bizi gelip kaldırabilir. Buna Rez diyoruz ve kaybettiğimiz XP'nin bir miktarını taş karşılığında bize geri verir. 1. %60, 2. %70 ve 3. %80 kaybedilen XP geri verir. Yani %80 Rez alırsak %1 XP kaybetmiş oluruz. Kullanılan skill'in büyüklüğüne göre üstümüzden giden taş sayısı artar. Şimdi geçelim CC Priest'e. Öncelikle 70 skillimizde toplu CC yeteneği mevcut. İsmi buradan gelmektedir. Buffer olarak da anılır. Çünkü yeteneklerin tamamı buff üzerine kurulu. DB'nin tam zıttıdır. Aura kısmında açılır. İlk 8 skill'in tamamı defans arttırır. Kaç arttırdığını üzerine gelerek bakabilirsiniz. En fazla 350 defans arttıran skill'i mevcut. Sıfırda bulunan tüm partinin defansını tek seferde 300 arttırır. Defans arttıran skill'lere AC denir. Buradaki ilk 4 skill Magic, Curse ve Poison resistlerimizi arttırır. Buradaki yeteneklerin tamamı canımızı arttırır. Üzerine gelerek kaç can verdiğini görebilirsiniz. Diğer yeteneklerden farkı sadece partidekilere basılabilir. Buradaki ilk 2 yetenek de canı arttırır ancak tüm parti toplu olarak veriyor. Dördüncüye diğer yeteneklerden ayırmamın özelliği oyunda eşi benzeri olmamasından kaynaklı. Diğer tüm can yetenekleri 1200, 1500, 2000 gibi can arttırırken bu yetenek taban canımızı %60 arttırır. Bu yüzden en çok kullandığımız buff'tır. Ayrıca can arttıran yeteneklere artı ya da far deniyor. Bunun sebebi partideki arkadaşınız yanınızda olmasa da partiden üstüne tıklayarak bu buff'ı kullanabiliyor olmanızdan kaynaklıdır. Yani uzaktan atılabilir. Size birisi artı AC diyorsa hemen buff'ını ve defans skill'inizi atın. 6. yetenek az önce bahsettiğim toplu CC. 7. ve son yetenek tüm takımın 10 saniye boyunca DB yememesini sağlar. Priest'in tüm skill'leri bu kadardı. Geçelim oynanışla alakalı bilgilendirmelere.